Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Yine bir Yalı Çapkını incelemesiyle karşınızdayız. Bugün Yalı Çapkını 41. bölümü konuşacağız. Abi bu diziye ne oldu ya? Şöyle söyleyelim. Aslında istatistikler her şeyi anlatıyor. Bu diziye bundan oldu. Kesinlikle Türk izleyicisinin sadık olmadığını arkadaşım belirtmişti daha öncesinden de. Bunu defalarca da konuşmuştuk. Ratingleri de rakip diziye de kaptırdılar bu hafta. Yalı Çapkını için zaten çok merak uyandıran bir bölüm değildi. Bu bölüm Ferit'in de elinde tuttuğu gibi. Bu dizinin kalemini kırdılar abi açıkçası. Tabii ki de burada kalemi kırmayacağım. Ben de düşürerek şey yapayım. Bölüm sonundaki gibi. Yani hep bölüm sonlarını iyi yazıyorlar ama daha sonrasında bölüm genelinde çok fazla bir olaylar olmuyor. Bu yüzden de heyecan verici olaylar olmadığı için de izleyiciler hevesini kaybetti. Bir de diğer bölümlerde de saydığımız bütün negatif olaylar geçerliydi. Tekrar saymaktan ben de yoruldum. O yüzden herkesin de bildiği olaylar var. Gelişmeler çok fazla olmuyor. Bölüm içerisinde birkaç sahne olsa da iyi. Yine kurtarmıyor bence. Şimdi şöyle, 2022 yılının Eylül ayında bir dizi çıkıyor. 4. bölümden sonra bir tavan yapıyor ve insanlar bu dizi nasıl bir diziymiş diye izlemeye başlıyorlar. Daha sonrasında reytingler her gün üstüne koya koya yükselmeye devam ediyor. Her gün. Hem de ne yükselmek. Öyle böyle bir yükseliş değil. Son 5 yılın en yüksek reytinglerini alacak şekilde yükselmeye devam ediyor. 14. bölüme geldiğimizde reytingler tavanın tavanını görüyor. 15 reytinglere uzanan bir dizi görüyoruz biz. Hatta biz kanal falan açıyoruz. Hani diyoruz ki Yalı Çapkın'ı ilk baş konuşuruz, sonra farklı videolarda falan yaparız diyoruz. Ama biz başlıyoruz, 14'ten sonra ne hikmetse dizi hiçbir zaman toparlayamıyor kendisini yani. Biz bu kanala başladığımızda bu dizinin 15 reytingdeki alameti farikası neydi diye yola çıktık aslında. 15. bölüm geliyor. Böyle bir özel bölüm tarzı. Her şey çok iyiyken bir anda o 15. bölümde ana konuyu apar topar kapatıyorlar ve bize başka bir şey sunmaya karar veriyorlar. Ve dizi her gün, her saniye yokuş aşağı gitmeye başlıyor. Ara ara bazı bölümler izledik. Birkaç tane hoşumuza giden bölüm oldu. Ama şu anda 41. bölümü konuşacağız ve dizi dibin dibini gördü diyebiliriz. ABD 3.71 reyting aldı bu dizi. ABD 11-12 alan bir diziydi. Yalı Çapkını. Yani bir saygı duruşu falan yapsak bir dakikalık yapılabilir gerçekten. Bir dizinin nasıl yükseleceğine tanıklık etmiştik hani normal açılan bir dizinin. Daha sonrasında akıl almaz bir şekilde düşüşüne de tanıklık ediyoruz. Bizim anlatmamız açısından farklı bir örnek teşkil ediyor ama hani izleyiciler için çok da üzücü bir noktada. Biz de bu dizinin izleyicisiyiz ve eskisi kadar da hevesle yorumlayamıyoruz. İstersen bölüme geçelim çünkü bu konuştuklarımızı her incelemede de biraz başında konuşacak gibi duruyoruz. O zaman dediğin gibi bölüme geçelim. Abi bölümü beğendin mi? Bölümü beğendin mi sorusu bu sezon boyunca sorulabilecek şu ana kadarki sorulardan biri değil bence diye düşünüyorum. Hiçbir şey hissetmedim bölüme dair. İyi noktalar vardı. İyi noktaları da zaten konu ilerlediğimizde konuşuruz. Ama bize atıfta bulunmaları falan da enteresan geldi. Artık şans eseri midir yoksa Twitter'ı iyi mi takip ediyorlar falan. 2-3 hafta geçmişteki bir olayın tekrar hatırlatılması, işte talih kuşu kondu muhabbetleri, fizyoterapisteki olaylar falan kendi kendileriyle aslında dalga geçtiler burada. Bilmiyorum, şey de doğru değil bence. İstanbul'daki tek fizyoterapist ben miyim diyor Talih. İşte zaten değil. Ferit de diyor ki en iyisi sensin, doktor öyle dedi falan. Ya kardeşim, bu olayın o kadar saçma olduğunu kendileri bile anlamışlar ve hala diretiyorlar. Bakın ama bu düzeltecek, bu kız düzeltecek falan gibi. Espri yoluyla şey olsaydı falan, İstanbul'daki tek fizyoterapist ben miyim, neden bana taktın falan dese orada güzel olabilir ama bayağı ciddi şekilde diyor Ferit. İnanıyor yani, diyor ki Talih'ten başka kimse beni düzeltemez. Ya kaç tane fizyoterapiste gitti ki bu çocuk hayatında? Nereden bilebilir? Doktor referansı bu kadar mı kuvvetli olabilir? İşte gerçeklikten koptuğunu çok güzel anlatıyor ama diretiyorlar da en basit olayda bile bir şeyleri. Bölüme geçmeden önce şöyle bir haber çıktı. Dizinin eski senaristi Mehmet Barış Günger diziye şef senarist olarak tekrar dahil olduğu söyleniyor. Neden getirildi tekrardan bu senarist? Ya neden getirildiği cevaplamadan önce şunu sormak lazım. Neden gitti? Biz de zaten bu formülü önermiştik ilk sezon finalinden sonra. Yaptığımız incelemede reaksiyon videosunun ardından demiştik. Günger Bey bir yere kadar getirdi. Bence direkt gitmesi doğru olmaz. Onun yanına ekibini güçlendirecek kişiler gerekiyor dedik. Özellikle kadın dedik. Evet, özellikle kadın senaristi dedik. Ve ayrılacak bile olsa dışarıdan şef gibi destek vermeli dedik. Çünkü hikayeye en çok hakim olan kişi o ve ilk baş yazdığı şeyden de çok saptığı için hikaye. Diğer senaristlere teslim ettiği dosyalar eğer diziyi iyi takip etmedilerse yeni senaristler için çok zor olacaktı zaten bu durum. Bir de genç arkadaşlar tabii ki onlar da asiste etmişler bir şeyleri. Çok zor bir
şey geldi önlerine baktığımızda. Onlar da hazırlıksız yakalandılar. Hemen el atmış tabii ki de o gemi burada. Umarım doğrudur bu haber çünkü diziyi kurtarmak için yapılabilecek en iyi hamlelerden birisi bu. Yani çünkü hani yönetmen aynı zaten. Tarzı da aynı. Onda bir sıkıntı göremiyoruz. Ama hikaye olmadığında teknik ekip mükemmel olsa da harika bir şey çıkartamıyorsunuz. Çünkü çekim süreniz belli. Neyi değişik yapabilirsiniz? O da olmuyor. Şehir değiştirseniz çok para harcasınız falan da olmuyor. Ki denediler. Tabii satışlar sevindiriyor o gemiyi bence ama her şeyde bu kadar paradan kaçmaları beni çok şaşırtıyor. Çünkü zaten maliyetli bir dizi çekmiyordunuz. Yani bir aileyi düşünün. Bir yargıyı falan düşünün. Bir de Yalı Çapkın'da olayları düşünün maaş kısmında olan. Hani zaten senarist yeni bir senaristi. Oyuncular yeni yüzlerle başroller yaratmıştınız. Şimdi biraz daha arttı maaşları falan ama çok fazla da değil sektöre göre baktığımızda. Neye para harcıyordunuz ki bu kadar değişiklik yapıp her şeyden kısıp başarı beklediniz? Onu da sormak lazım tabii ki. Hep senaristlere biraz eleştiri yapıyoruz ama yapım şirketine de aslında genel sebebi de bu 4-5 bölümdür izlediklerimizle birlikte. Ya sanki şöyle bir düşünce oluşmuş gibi geliyor. Ben ilk sezonda müthiş bir satış gerçekleştirdim. Hala satıyorlar. Hala da satıyor bu arada. Bu ilk sezonun satışıyla birlikte yapıma da çok güzel bir para getirdim. İkinci sezonda elimde bir formül var. Ben bu formülü en düşük maliyette devam ettireyim. Zaten seyirci önüne ne konulursa izliyor gibi bir düşünce ki izlemiyor olduğunu da bu hafta tekrar gördük. Zaten seyirci bunu seyrediyor. Ne olacak ki kardeşim? Ben ikinci sezonda 2 tane asistan senarist getirip ana senaristimi başka diziye aktarırım. 2 tane yönetmendim. Tek yönetmeni düşürürüm. 3-5 tane oyuncu çıkartırım. Bu da bana maliyet olarak düşüklük elde eder. Bir de üstüne Kazımların oturduğu rezidanstan da feragat edip oradan da bütçeyi kısarım gibi bir düşünce yapmış olabilirler. Zaten hikayede akıyor. Önüne ne konursa diye düşünüyor zaten herkes seyirci. Ama izlemiyor. Seyirci bu hafta yapıma notunu verdiğini düşünüyorum ben. 3.71'i verdi. Dedi ki biz izlemiyoruz kardeşim. Haklılar. Şimdi şöyle de bir şey var. Kesinlikle katılıyorum dediğin her şeye. Bir de şunu da sormak lazım. Şimdi yapım tarafına baktığımızda ben de yapım tarafında olsam benzer şeyleri düşünebilirdim. Bu kadar kısmazdım maliyetleri ama Yalı Çapkın'ı geçen sezon inanılmaz bir rating aldı. Dizi şu ana kadar kazandığı yurt satışlarındaki parayla 2 sezon daha çok rahat kendisini götürebilir değil mi? Reklam anlaşmaları olmasa bile. Kesinlikle. O yüzden umurlarında değil yani. Ne olacak? 2. sezon bu arkadaşlar devam etti. 3'te çok kral bir senarist getirdim. Devam ettirdim. Ve şu da var. Yeni senaristler o kadar yıldaki olayların içerisine girmekten çekiniyorlar ki hikayede hala anlatılmayan ve işlenmeyen ve girilmeyen birçok kısım var entrika dolu. Yeni bir senarist gelse eli çok rahatlayacak belki de bir noktada. Ya da Günger Bey kendi geldiğinde o olaylara çok rahat girebilir. Şu an ama daha sezon başındaki eksenle birlikte devam ediyorlar. Kaya Ferit Seyran üçlüsünden devam ediyorlar. Bir de tabii Orhan'ın hikayesi yan aksta akıyor. Şanlıların Yalı'ya gelmesi falan olay oldu. Ama yan hikayeler böyle çok alt şekilde daha çok açılmadı. Açılması gerekiyordu. Çünkü biz hani 2,5 saatte neredeyse 2 saatinde bu üçlüyü görüyoruz baktığımızda. Bu da bir noktada hep aynı günü, hep aynı hikaye ve hep aynı olayları yaşadığımızı gösteriyor bize. O zaman artık bölümün detaylarına geçelim diye düşünüyorum. Şimdi bölümün ana konusu şuydu. Seyran hamile mi kalacak, Seyran okula mı gidecek? Bu ilerleyen aksta da Seyran tarafı ve Ferit tarafı diye bir ayrım oluştu. Bu ayrımda da Seyran yanına Nüket'i, Kaya'yı, bölüm sonunda göreceğimiz Halis'i, evet ya, İfakat'i çekti. Ferit tarafında ise sadece Kazım vardı. Bir kavga vardı ortada. Bir savaş vardı aslında. Okul mu, hamilelik mi? Bunu izledik. Ferit'in bir kere gelecek bölümde göreceğimiz şekilde ben kimseye güvenemeyecek miyim ya tarzı düşünceleriyle birlikte yalnızlaşacağını göreceğiz. Tabii ki aslında ben diye düşünüyorum da bir noktada. Ferit bahane ediyordu çocuk mevzusunu bence dedesinin hayatıyla ilgili muhabbetleri yaparak. Gerçekten de ilk etapta gitmesini istemiyor bence derinden derine. Ama bunu çok güzel masum olarak gösterdiler. Bence bu bölüm artılarından birisi buydu yani. Ferit'le öyle bir empati kurduk ki sondaki sahne bile olmasa gayet onun yanındaydık bölüm boyunca gerçekten. Çünkü bu tarz insanlar daha master manipulator dediğimiz insanlardır. Böyle duygu sömürüsü yaparak aslında haksız oldukları konuda kendilerini haklı gösterirler ve bizi de o olayın içerisine davet ederler. Ferit'te de bu bölüm onu gördük. Olağan dışı sempatikliğiyle birlikte. Aslında Seyran okula gitmesi en mantıklı şey. Ferit'in sondaki o Sunay'la konuşmasıyla birlikte heves ederek bir kayıt süreci oldu ama bölüm boyunca asıl
isteği Seyran'ın okula gitmemesi ve bir an önce çocuğun yapılarak aslında yıldaki hem pozisyonu güçlendirme hem de dedesine hani bir şeyler başarmışım hissini de göstermekti baktığımızda. Bunu çok iyi başaramadı. Bu bölüm daha yalnız kalacak falan. Uzun süre sonra Ferit'e böyle hak verdiğimiz bir bölüm oldu. Ayrıca bölümün ana aksı şu şekildeydi. Tam bir savaş stratejisi. Ferit diyor ki Seyran'a tamam sen okula kaydını yaptır. Seyran masada diyor ki ben okula kaydımı yaptırmayacağım. Sonra ertesi sabah Seyran onu demesine rağmen okula kayıt yaptırmaya gidiyor. Ferit Seyran'ı ikna etmesine rağmen gidiyor okul kaydını kendisi yaptırıyor falan. Orada tam bir savaş vardı yani. Seyran cephesi, Ferit cephesi diye bir savaş seyrettik. Evet ve bu cephede de tabii ki de düşmanımın düşmanı benim dostumdur muhabbetleri de oldu. Düşünsenize İfakat'la Kaya işbirliği yaptılar. Bölümün en güzel kısmı oydu bence. Yani İfakat ne kadar elinin güçlü olduğunu gösterdi. Kötü olaylar yaşasa bile yılındaki her olayın arkasında kendisinin çıkabileceğini görüyoruz. Yalı tam bir saray entrikası yaratılan bir noktaya geldi aslında. Muhteşem yüzyıla döndü gerçekten Yalı. Hani biz daha Kızılcık'a benzetiyorduk Yalı Çapkın'ın geldiği hali. Gerçekten bir dönem filmi esintisi de yaratıyor kendi içerisinde dramalarıyla birlikte. Yavaş yavaş açmaları lazım işte o hikayeleri. İfakat'le ne kadar daha işbirliğine götürecek Kaya? Daha onun yanına mı çekilecek yoksa daha annesinin tarafına mı gidecek? Kazım Ağa şimdi bir yandan daha kötüyü oynamaya başlıyor. Hani Seyran gitmesin tarzında muhabbetleriyle birlikte. O da yerini garanti almaya çalışıyor. Tadilat falan yaptıracakmış. İyice Yalı'yı sahiplendi yani. İyi ki de yapım şirketi o evin kirasını vermeye çekinerek buraya geldiler yani. Hani ağa oldu hakikaten. Beni en çok şaşırtan tabii ki de dedeleriydi yani. Seyran'ın okumasını istemesi. Çok iyi bir plot twist'ti bence masada. Dedelerinin politik tavrı çok acayip. Yani ilk başta şunu söylüyor. Benim ömrüm az kaldı. Yani acaba hamilelik mevzusuna mı kayacak gibi bir ben de öyle düşünüyorum. Diyalogla işe girişti. Sonrasında bir anda terse çevirip Seyran'ı her konuda destekliyoruz. Okuyabilir demesiyle aslında hem Ferit tarafına bir mavi boncuk verdi hem de Seyran tarafına hediyeler dağıttı gibi bir şey oldu. Evet bir de detayı güzeldi bu bölümde. Seyran'ın geçmişine gittik ve öğretmen olmak istediğini gördük hep. Keşke daha önce de görseydik bu flashbacklerle. Kırmızı kalem çizdiğini ve babasını buna engel olmaya çalıştığını falan. Suna da daha dans kısmıyla ilgileniyormuş işin. İkisi de istediklerini olamamışlar hayatta. Seyran'ın da bu bölüm yine bunalım yaşadığını gördük Ferit'le konuştuğunda. Hani su istedi Ferit'ten. Ferit aşağı gitti falan. Ferit'in orada tavrının değişmesi bana birazcık gerçek dışı geldi. Ama fevri de bir karakter tabii ki. Hemen ya öyle mi Seyran'ın gerçekten hayali bu muymuş falan deyip kayıt yaptırması da tam böyle dengesiz ikizler burcu karakterine uygundu bu bölüm yaptıkları. Suna Ferit sahnesi zaten herhalde bu sezon gördüğümüz en iyi sahnelerden biriydi. Ya kesinlikle. Ve bunun çok alelade bir şekilde ortaya çıkması, mutfak kısmında ortaya çıkması da çok enteresandı. Suna'ya bu sezon güzel bir replik hediye etmiş bulundular. Dram yükünü iyi taşıdı Abin abi sahnelerinde falan da. Bu bölüm şeyde vardı bir de. Kaya'yla Suna konuşuyorlar. İşte Suna diyor ki sen ilk başta eleştirdiğim gibi değilmişsin falan. Kapıda aralanıyor aşağıdan. Çaprazdan da Abin abi o ikisini görüyor falan. Oradan da yeni bir sayfa açmak istiyorlar. Yani Kaya hangi tarafa gidecek? Suna tarafına mı gidecek yoksa Seyran Ferit ilişkisini mi bozmaya çalışacak gibi bir denge de yaratmaya çalışıyorlar o işin ortasında. Bence Kaya da ne yapacağını çok bilmiyor. Çünkü kuzenler hakikaten dengesizlik ve kararsızlık açısından benziyorlar. Çünkü sorunlu ve kopuk ailelerde büyümüş karakterler bir bakıma. Kaya'nın tavırları ama kendi açısından dengeli, bence iyi yazılıyor şu ana kadar. İyi yazıldı ve insanları irite edici şekilde de ilerledi bence. Fena da gitmiyor onun hikayesi. Onun dışında Orhan Dicle hikayesine geçelim istiyorum. Sultan Dicle'yi dövdü. Hem de bayağı. Bir de üstüne bölüm sonuna yaklaştığımızda gördüğümüz Orhan Dicle'nin yanına gittiğinde onları biri bastı. İşte Gülgün mü yoksa Sultan mı? Ya da başka biri mi bastı? Da başka biri mi? Carlos mu abi? Bilmiyorum açıkçası. Sultan zaten biliyor. Onun basması bir şey değiştirmez bir noktada. O hikaye mesela ilgi çekici bir şeyde kılıyor. Başlangıcı çok saçma olsa da en azından farklı bir şey izlemeye bizi alet ediyor. Çünkü Seyran Kaya, Ferit diyaloglarının dışında bir o hikaye var hızlı ilerleyen. Başka da hani yok Gülgün'ün değişimiydi, yeni açılan hikaye açılımlarıydı falan, çok fazla ilgimizi çekmiyor. Zaten senaristler de bunlara çok da girmiyorlar. Halihazırda olan olaylara da çok fazla girmiyorlar. Çok unutulan şeyler de var hikayede. Hep yeni şeylerle devam etmek istiyorlar. Ya da bir tane aks var, hep o gidiyor 2 saat 30 dakika boyunca. Geçmiyor. Hayat bitiyor izlerken gerçekten. Kim bastı sence? Bence Sultan bastı ya. Gülgün değildir. Bilmiyorum. Çünkü öyle gösterdiklerinde bir bölüm sonuna eklediğimizde farklı biri basmış oluyor ya, tahmin ettiğimizden. Sanki öyle bir şey olabilir. Belki de Gülgün'de dışarıdan görür dörtlü bir çatışma olabilir bölüm başında. Onlar tartışıyorken kapının önünde falan. Sen ne düşünüyorsun? Yoksa sen Gülgün mü bastırıyorsun direkt? Bence de Gülgün basmadı. Yani Gülgün orada tamamen bir
işaret fişeği bastı gibi göstertilmek için. Sultan'a ben de okuyayım ya da bambaşka biri basmış olabilir. Ama senin de dediğin gibi en yakın ihtimal Sultan tabii. Tabii Sultan Dicle'yi dövdü derken bu dizide bir dayak sahnesi daha vardı. Kazım Seyran'a yine şiddet uyguladı. Onu tartakladı. Bıktık artık. Sıkıldık, dövmediği yer kalmadı kızı. Artık karar verin bu karakterin ne olacağına dair. Özüne dönüp böyle mi olacak? Yoksa o eğlenceli adam mı olacak? Yoksa full çıkarcı bir karaktere mi bürünecek? Çok cringe ya. Ben masada gerçekten o sahnelerini izlerken bakmıyorum ekrana. Bu sezonki hemen hemen çoğu sahnesi öyleydi Kazım'ın. Çok ilgimi de çekmiyor. Bir de ya sen o masaya gelip bu kadar patavatsızlık nasıl yapıyorsun her bölüm? Bir 14. bölümdeki o güzel çatışmaya bakın. Herkesin yerinde durup saygısı olan Kazım Ağa'ya bakın. Bir de şimdiki haline bakın. Komedi karakteri ya. Kesinlikle ama komik de değil. Hiç komik değil gerçekten. Etik de değil yaptığı davranışlar. Bıktık yani, bilmiyorum. Ben o sahnelerde falan da artık ya yine mi aynı şeyleri izliyoruz? Yine mi aynı perde falan? Çok böyle odaklanamadım. Nüket'in gelmesi bir iyiydi. Nüket tam girdi, herkes mum gibi oturmuştu ya. Mesela orada yönetmene bir şapka çıkartmak lazım. Güzel. Bu hani genelde çok yapılan bir olay. Bunu yapması güzeldi bence. Bir de her bölüm şunu da yapmaya başladılar. Bak o da tekrar. Kazım Ağa dışarıda birileriyle kahve içiyor. Yalın'ın o Boğaz'a bakan tarafında. İşte hep konuşuyor birileriyle. Bu bölümde Nüket ve Kaya ile konuştu. Geçen bölüm kadınlarla birlikteydi falan. Açı falan da aynı. Konuşulan muhabbetler de çok benzer. Siz ne içtiniz falan, neden geldiniz muhabbeti. Gerçekten çok ilgimi çekmiyor neden geldikleri. Ne yaptıkları önemli bence şu an. Bir şey de yapmıyorlar zaten. Bir şey de yapmadılar şu ana kadar, doğru. Ek olarak muhtemelen Şefika'nın kızı da diziye dahil olacak. Öyle bir izlenim aldık. Üniversite için. Aynen öyle, üniversite için. Belki Seyran'ın üniversite aynı üniversite olur ve onlar birlikte takılırlar, olabilir. Belki de bak o da olabilir. Beraber okula falan giderler, bilmiyorum. Güzel olabilir. Yeni bir karakter ekliyorlar. Ya Seyran'a çünkü bir arkadaş lazım. Ya Asuman'la falan olmuyor bu iş. Asuman zaten çöp çatanlık peşinde. Abidin'le Sunay'ı yapmaya falan çalışıyor. Ya onun kendi derdi var. Hep böyle kapının orada ağladığını falan görüyoruz. 2-3 bölümdür. Hiçbir olay anlatılmıyor oradan da. Odayı değiştirmek istediğini söyledi. O oda basıyormuş ona falan. Kardeşim yalıda yer yok. Yer nereye seni atalım? Herkes de oda değiştiriyor. Yok bunun manzarası kötü. Yok ben bu odayı tadilat yapacağım falan. Hiç kimse memnun değil yalıda yaşamaktan. Niye yaşıyorsunuz o zaman orada, değil mi? Bir de Ferit'in kol mevzusu vardı. Kolunda bir ağrı oluştu ve fizyoterapist Talih'in yanına gitti. Ferit'in oradaki tavrına ne diyorsun? Yani bir flört amacı da göremedim çok fazla aslında. İleride belki çıkacaksa da. Senaristin adı bence yani Ferit'in o tavrı değil de. Ferit ama biraz da karakter olarak görüyoruz. Bir şey takıntı yaptı mı onu illa başaracak işte. Reddedilmeyi çok sevmiyor. Yani Pelo'yu da o yüzden bırakamadı ilk sezon yani. Ya ben şöyle düşünüyorum. Ferit karakteri özellikle psikolojik durumlardan dolayı çok tutarsız bir karakter ya. Bu da senaristin çok işine yarıyor. Bir öyle yazıyor, bir böyle yazıyor. Bence senaristin müthiş bir şekilde konfor alanı sunuyor. O yüzden de zaten karakter bir gıdım ilerleyemiyor. Ferit'tir ne yapsa yeridir diyorum ben bu duruma gerçekten. Günger Bey de onu öyle kullanıyordu. Onda tutarsız gibi gözükmüyor bu yaptığı hareketler çok fazla. Bir şekilde yediriyor. Ama diğer karakterlerde yediremiyorsunuz. Seyran karakterini yok ettiler yani bu sezon. Her bölüm diyoruz yani. Hatta sen bağıra bağıra diyordum bu şeyi. Bu sezonu iyice görmüş olduk. Yani Seyran karakteri için bu dizi özelinde söylenecek gerçekten hiçbir şey kalmadı. Belki bu bölümde flashback sahneleri falan bir şekilde o karakterle biraz olsun empati kurmak için seyirciye bir koz olarak verilmiş olabilir ama yani nereye kadar? Nereye kadar? Flashback'te çok bir şey düzeltemezsiniz. Tabii ki de karakterin geçmişine dair bize emareler sunar ama şimdiki zaman önemli yani. Tabii ki de geçmişteki bağlantılar psikolojisine inmek için karakterin önemli. Çok da ama şimdiki olayları çok fazla işlemeyip tutarsızlaştırırsanız olmuyor. Bu bölüm ama şunu söylemek lazım. Afran oyuncu bu bölüm daha oturmuş ve tutarlıydı bu sezondaki diğer şeylere göre. O da birazcık sanırım yeni senaryoya ve yeni oynamış olduğu karaktere uyum sağlamaya başladı. Çünkü herhalde değişmeyen tek şey değişimi kendisidir diyerek ne yapalım artık böyle yazıyorlar beni. Ben de bu tarz oynayayım demeye başladı. O da kabullendi artık bu durumu. Rejide de bir kabullenmişlik var senaryo kısmında. O yüzden daha da böyle farklı şeyler de deniyorlar ya da planları daha uzun tutarak daha değişik açılar deniyorlar. Son sahneyle alakalı ne düşünüyorsun? Ferit orada sürpriz yapmak için elinde kırmızı kalemle beklerken Seyran Kaya ile okula girdi ve birbirleriyle yüzleştiler. Orada güzeldi. Rengin bir anda siyah beyaza dönmesi güzel olmuş. Ve kalem kırmızı kalıyor ya, kalemler böyle yere düşüyor, parçalanıyorlar. Tabii Wishing'lerin listesini hatırlamadık değil. Direkt aynı yani. Oradaki kızın üstü kırmızı oluyordu montu böyle. Bu okey mesela yani burada
artık senaryoda mı yazıyordu bu durum, yoksa kurguda mı bu halledildi, yoksa yönetmenin bir notu muydu? Bunu bilemiyoruz. Üçünün de çünkü hamlesi olabilir. Ben sanmıyorum senaryoda böyle bir şey yaptığını ama ruh halini yazmışlardı yani Ferit'in nasıl bir tepki vereceğine dair. Gerçekten alnından vurulmuşa döndü ve yanında kimsenin kalmadığını falan hissetti. Ama en çok direten de sendin. Ne kadar tutarsızsın. Ama şey de çok acayip ya, Kaya nasıl Seyran'ı hemen manipüle edebiliyor? Çok enteresan, çok manipülatif birisi yani, tatlılığıyla ama herkesin manipüle etti bu bölüm. Sunay'ı da bak inandırdı. Ama işte İfaket'in etkisi bence bunların çoğu da. O zaman bir de fragmandan bahsedelim son olarak. 42. bölümün fragmanında son sahnenin devamını gördük. Ne oluyor işte? Seyfer yine kapışıyor, tartışıyorlar. Sadece şöyle ufak bir detay var. Kaya Ferit'le Seyran'ın fotoğrafına bakarak Ferit'in yüzünü kapatıyor ve Seyran'a bakıyor orada. Bu Kaya nereye konumlanacak? Seyfer çiftinin arasına mı konumlanacak? Suna Abidin çiftinin arasına mı konumlanacak? Bence 2 olacak biri gibi gösterip, ama arkadaşımın ilk bölümde dediği gibi al sana bir Kaya. Hangi üçlü çatışmanın içerisine dayarsan daya demişler. Ben de böyle diyorum açıkçası. İkinci olay benim daha çok ilgimi çeker. Çünkü birinci olayda zaten Seyran'la Ferit'i bıraksanız tartışıp kavga edebilecekler. Öyle ilişkileri sağlıklı ilerliyor bence. Farklı olaylar açılsa daha iyi olur okul mevzusuyla ama Kaya'da da birazcık komplekste oluştu. Yani Ferit Seyran gibi kadın hak etmiyor gibi bir düşünceye de büründü, bir komplekse büründü o noktada. O yüzden o konuda da hırs yaptı. Annesi de bunu biraz fark etti. Yani umarım düşündüğüm gibi değildir falan dedi, bilmem ne. Bakalım göreceğiz ileride neler olacak. Çok ilgi çekici değil ama. Sadece şöyle bir detay var. Seyran birkaç bölüm içerisinde hamile kalabilir galiba. Bu hamilelikle birlikte okula da başlarsa ben geçen seneki Kızılcık Şerbeti'ni izlemiş olacağım galiba bu diziyle beraber. Ya umarım onun kadar iyi işleyebilirler bu konuları. Ama zannetmiyorum da, keşke yapılabilse. Ben bu hikayeyi başka yerde görmüştüm gibi olur ama fena da olmaz yani. Bir doğa yaratmak istiyorlarsa yaratabilirler ama bize bir Nursema tarzı bir hikaye yaratmamız gerekir ekstra izlememiz için. O zaman öyle diyeyim yani. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Videolarımızı büyük bilgiyle takip edip beğeniyorsunuz. Bunun için de teşekkür etmek istedim. Tekrardan videolarımızı beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Kalemimiz kırılmadan önce arkadaşlar. Görüşürüz.